İran için tehlike çanları çalıyor. Akıllarda tek bir soru var. Şah rejimi geri mi geliyor? Çünkü çeşitli zorluklar ve gelişmelerle ülke yeniden gündemde. Darbe imaları ülkenin tepesinde kara bir bulut gibi dönüyor. Bu imaları destekleyen İsrail de İran halkına sesleniyor, ayaklanın diyor. Peki gerçekten İran'da iç karışıklık yaşanır mı? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İran'ın iç siyasetinde rejim baskıları devam ederken uluslararası ilişkilerde de gerginlikler sürüyor. İran Batı ile olan ilişkilerinde yaptırımların etkisi altında ekonomik sıkıntılar içinde. ABD ile dolaylı müzakerelerde gerilimler yaşanırken İsrail ile karşılıklı tehditler artmış durumda. Askeri güç karşılaştırmalarında İran bazı yönlerden İsrail'den üstün gözükse de İsrail'in hava gücü hala İran'a göre daha güçlü olarak değerlendiriliyor. Dış politikada ise İran'ın Rusya ile askeri işbirliği konusundaki iddialar gündemde. Ancak Tahran bu tür iddiaları reddediyor. Genel olarak İran hem iç politikada hem de uluslararası alanda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu duruma bir de Rıza Pehlevi'nin açıklamaları eklendi. Peki detaylar ne? Sürgündeki İran Prensi Rıza Pehlevi 7 Ekim'deki İsrail saldırısının yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Videonun gizli mesajı şuydu: İran'da olası bir rejim değişikliği. Pehlevi bu değişimin bölgeye zarar vermeyeceğini söyledi. Neredeyse yarım asırdır halkımıza esir tutan bu rejim gitmeli diyerek bölge ülkelerine seslendi. Devrim sonrası bir otorite boşluğu oluşturmayacağına dair güvence de verdi. Ayrıntıları doçent doktor Serhan Afacan aktardı. İran İslam Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, 79'dan bu yana çok sert muhalifleri var. Ve bir numaralı muhalifi bu rejimin tahmin edileceği üzere Şah ailesi, Pehlevi ailesi de diyebiliriz buna. Ve Rıza Pehlevi de devrik babasının ardından bu bayrağı üstlenmeye çalıştı. İran Prensi uzun süredir mevcut rejime karşı Batı ülkelerine çağrılar yapıyordu. Ancak bu defa ilginç bir şekilde mesajını Orta Doğu ülkelerine yöneltti. Görüntüleri sadece İngilizce değil, aynı zamanda Arapça ve İbranice dillerinde de yayımlayarak bölgedeki güçlere hitap etti. Bu adımı İran'ın mevcut hükümetinin İsrail ve ABD'ye karşı Müslüman halklar adına liderlik ettiğine dair iddialarına karşılık olarak yorumlandı. Tahran'daki yönetimin milliyetçilik adı altında savaş kışkırtıcılığı yaptığını belirten Pehlevi, onlar İran halkının sesi değiller dedi. Çünkü 2000'li yıllarda uluslararası toplumda da İran karşıtı, özellikle bu nükleer dosyayla beraber ve tabii ki 11 Eylül sonrası yaşananlarla beraber bir miktar İran karşıtı bir hava oluştu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Rıza Pehlevi de bu rüzgarı kullanarak tabiri caizse bunda sörf yapmaya çalışıyor. İran'da rejim değişikliği konusunda uluslararası çevrelerde, özellikle Amerika'da lobi yapmaya çalışıyor. İran rejiminin gidici olduğu imajını vermeye çalışıyor. Bu manada yaptıklarında ve söylediklerinde çok yeni bir şey yok. Zamanlama manidar. Çünkü bu açıklama İsrail'in 1 Ekim'de İran tarafından düzenlenen füze saldırısına karşı olası tepkilerini tartıştığı bir dönemde geldi. Pehlevi'nin söylemleri İran eleştirisiyle bitmedi. Ağzındaki baklayı tam olarak saldırıların yıl dönümünde, yani 7 Ekim'de çıkardı. Ve İran'daki İslam Cumhuriyeti'nin sona ermesinin ardından İsrail ile barışçıl ilişkilerin mümkün olabileceğine inandığını söyledi. Batı medyasına verdiği röportajda ise bu rejimin sona ermesi tüm bu sorunların da çözülmesi anlamına gelecek dedi. Hamas'ı ve Hamas'a destek olduğunu düşündüğü İran yönetimini eleştirdi. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz Nisan ayında da Pehlevi'nin İsrail ziyareti uzun süre medyada yankı uyandırmıştı. Prens Holocaust'u anma etkinlikleri kapsamında İsrail'e gitmiş ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmüştü. Ve tabii ki dostluk mesajı verilmişti. Rıza Pehlevi, İsrail'deki konuşmasında o dönem devam eden Mahsa Amini protestolarına da destek istemişti. İran halkına özgürlük için buradayım ifadelerini kullanmıştı. Yeni olan, nispeten yeni olan şu, işin içine çok net İsrail lobilerini katmaya başladı. Yahudi lobilerini katmaya başladı ki daha önce bilindiği gibi İsrail'i ziyarette bulunmuş, ağlama duvarına vesaire gitmişti. Dolayısıyla İsrail'in Orta Doğu'da İran karşıtı pozisyonunu artırdığı bir ortamda Rıza Pehlevi hemen her konuda yaptığı gibi zaten bu konuda da çok bayağı bir fırsatçılık yaparak bunu kendi hareketi ve İran karşıtı genel anlamda muhalif hareket olarak adlandırılıyor. Ya da Berendaziha diyorlar bunlara daha ziyade Farsça, işte rejimi yıkmaya çalışanlar anlamında. Buna bir şekilde bu değirmene su taşımaya çalışıyor diyebiliriz. Elbette bunun Netanyahu'nun yakın zaman önce yine yapmış olduğu konuşmalarla örtüşmüş olması da hem şaşırtıcı değil hem de önemli bir nokta. Netanyahu da yakın zamanda buna benzer şeyler söyledi. Ama önce Prens kim? Biraz bundan bahsedelim. İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Rıza Pehlevi Washington'da yaşıyor.
ve anlaşıldığı üzere Batı yanlısı tutumuyla tanınıyor. Rıza Pehlevi, İran'daki son hanedanlık olan sürgündeki Pehlevi Hanedanı'nın 27 Temmuz 1980'den beri şu anki başkanı. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ve Farah Pehlevi'nin oğlu. 1979'daki İran İslam Devrimi'nden sonra İran'ı terk etti. Mevcut rejime muhalif. Son açıklamaları nedeniyle darbe iddialarıyla anılıyor. 1979'da İran İslam Devrimi'nin ardından Pehleviler sürgüne gönderilirken İmam Hümeyni liderliğindeki yeni yönetimde İsrail'le tüm diplomatik ve ekonomik bağları kesmişti. Peki İran-İsrail geriliminin kökenleri neler? İran'la İsrail arasındaki ilişkiler aslında 1979'daki İslami devrime kadar aslında barışçıldı. Bunun yanında İsrail'in bölünmesine yönelik planlara karşı çıkmasına rağmen 1948'de kurulan İsrail devletini tanıyan ikinci İslam ülkesi Mısır'dan sonra İran olmuştu. O dönemde monarşiyle yönetilen ülkenin başında Pehlevi Hanedanlığı vardı ve ülke Orta Doğu'da ABD'nin en büyük müttefiklerinden biriydi. Bu nedenle İsrail devletini kuran ilk hükümet lideri David Ben Gurion, yeni Yahudi devletinin Arap komşuları tarafından dışarı itilmemesini sağlamak amacıyla İran'ın dostluğunu kazanmaya çalıştı. Ancak 79'da Ayetullah Hümeyni'nin öncülüğündeki İslam devrimiyle şahlar tahttan indirildi. Yeni yönetim, ABD ve müttefiki İsrail'in emperyalizmini reddeden, baskı altındaki toprakları savunma üzerine kurulu olduğunu söylediği bir kimlik inşa etmeye çalıştı. Ayetullah Hümeyni yönetiminde ülke, İsrail'le olan köprüleri yıktı ve İsrail vatandaşlarının pasaportlarını tanımamaya başladı. Tahran'daki İsrail Büyükelçiliğini ele geçirerek kontrollü bir Filistin devleti kurulması amacıyla İsrail hükümetine karşı mücadele veren Filistin Kurtuluş Örgütü'ne devretti. Şii kimliği nedeniyle yalnız kaldığını fark eden İran, kendi topraklarında düşmanlarının saldırısına uğramama amacıyla bazı stratejiler geliştirdi. Tahran'ın çıkarları için silahlı eylemler gerçekleştiren bir örgütler ağı oluştu. ABD ve Avrupa Birliği'nin terörist olarak nitelediği Lübnanlı örgüt Hizbullah bunların başında geliyordu. Günümüzde İran'ın direniş ekseni diye nitelediği bu ağ, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'e kadar uzanıyor. İran'la İsrail arasındaki gerilimin bir örtülü savaş olarak nitelenmesinin başlıca sebebi, iki ülkenin birbirine hükümetlerin resmi olarak üstlenmediği eylemler üzerinden saldırması. İran ve müttefiklerine karşı açıkça düşmancıl eylemlerde bulunmaktan kaçınan İsrail, diğer yandan İran destekçilerine karşı savaşan üçüncü ülkelerdeki silahlı gruplara finansal destek veriyor. Ancak son saldırılarla birlikte iki tarafta yaptığı saldırıları üstleniyor. İsrail, Lübnan'la artık bir savaş içinde. İran da Lübnan'ın yanında, Hizbullah saflarında. Saldırıdan saldırıya koşan Netanyahu, düşman gördüğü ülkelerin iç işleriyle yakından ilgileniyor. İsrail Başbakanı geçtiğimiz günlerde İngilizce olarak yaptığı bir açıklamada İran halkına seslendi ve şaşırtıcı şeyler söyledi. İran nihayet özgür olduğunda ve o an insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede geldiğinde her şey farklı olacak vaadinde bulunup iki kadim halk, Yahudiler ve Persler nihayet barış içinde yaşayacak ifadelerini kullandı. Ülkesinin Hizbullah ve Hamas militanlarına yönelik operasyonlarından övgüyle söz eden Netanyahu, bu rejim her geçen gün bölgemizi daha da karanlığa ve savaşın derinliklerine sürüklüyor dedi. Netanyahu ayrıca küçük bir grup fanatik teokratın umutlarımızı ve hayallerimizi ezmesine izin vermeyin. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz, çocuklarınız daha iyisini hak ediyor dedi. İran halkı bilmelidir ki İsrail sizin yanınızdadır. Birlikte refah ve barış dolu bir gelecek yaşayalım diyerek sözlerini noktaladı. Aslında bu açıklamaların zamanlaması oldukça manidar. Pehlevi'nin açıklamalarından tam 10 gün önce Netanyahu İran'a umut dağıtıyor. Prens de İsrail ile ilişkilerin iyileşeceğinden bahsediyor ve darbe imasında bulunuyor. İran'ın durumu gerçekten son zamanlarda oldukça karışık. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopterinin şüpheli bir şekilde düşmesi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin son derece yüksek güvenlik önlemlerinin olduğu bir devlet misafirhanesinde bombayla öldürülmesi, Hizbullah'a vurulan darbeler Tahran rejiminin gücünü tartışmaya açtı. Bu da hem iç saldırılara hem dış saldırılara izin veren bir durum. İç saldırı ihtimalinden yani Pehlevi'nin açıklamalarından bahsettik. Şimdi dış saldırılara, İsrail'in son planlarına göz atalım. Adresimiz Washington Post gazetesi yani Batı basını. ABD merkezli Washington Post, İsrail'in önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabileceğini ancak hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını iddia etti. Peki neden savaşın çok da imkansız yahut çok aşırı uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyorum? Biraz İsrail'in tavrından dolayı. Çünkü İsrail işi artık bir askeri strateji, bir taktikten falan çıkardı, tamamen teröre dönüştürdü. Bu çok aşikar bir şey. İsrail'in yaptığı bir terör, devlet terörü. Bunu işte Filistin özelinde zaten bir yılı geçkin zamandır yapıyor ki bu kısmı işin izahtan mareste. Lübnan'da Hasan Nasrallah'ı öldüreceğim derken
Yani kaç kişi bilmiyoruz, yüzlerce kişi öldürdü. İşte o pager saldırılarında çoluk çocuğu öldürdü, yahut yaraladı biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Washington Post'un İsrail'i yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabilir. Gazeteye konuşan yetkililer misilleme için hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini belirtti. Ancak CNN 16 Ekim'de yayınladığı haberinde ABD'nin İsrail'in 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce saldırmasını beklediğini bildirdi. Habere göre İsrail'in saldırı planı hazır ve Netanyahu, Washington'a operasyonun askeri hedeflerle sınırlı kalacağı, petrol ve nükleer tesislerden kaçınılacağı konusunda güvence verdi. 15 Ekim'de Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a kesin ve ölümcül bir yanıt vereceği sözünü verdi. Netanyahu tabiri caizse böyle bir mal bulmuş gibi, bir fırsat eline geçmiş gibi bütün düşmanlarını tırnak içinde bir anda yok etmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de, zirvesi de muhtemelen onun açısından İran. Dolayısıyla bu konjonktürde İran'a bir savaş açarsa bu çok kapsamlı bir savaş olabilir. Kısa süreli bir savaş da olabilir elbette. Amerika'nın ve genel anlamda Batı'nın çok da sorgulamadan, istememelerine rağmen bir şekilde İsrail'in peşinden geleceğini düşünüyorlar. Bu manada eğer böyle bir savaş olacaksa ben yine çok yakın bir ihtimal görmüyorum ama öncesine nispetle açıkçası bir sene önce böyle bir şey imkansız. İsrail de böyle bir şey istemez derdim. Öyle de görmüyorum. Bu olacaksa kesinlikle İsrail'in tetiklemesi ve tahrik etmesiyle olacak gibi görünüyor. Yine de Rusya konuya müdahale etmekten çekinmedi. Bölgede tansiyon yükselirken Rusya'dan İsrail'e uyarı geldi, İran'ı kolladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rabkov, İsrail'in bu tür bir saldırıyı aklından bile geçirmemesi gerektiğini söyledi. Zaten İran'da savaştan yana görünmüyor. Peki İsrail İran'a saldırırsa nereleri vurabilir? Şimdi bu saldırının sınırlı olacağını, nükleer ya da petrol tesislerini hedeflemeyeceğini ileri sürenler var. İsrail'in İran'ın tepkisini daha da artıracak bir saldırıdan kaçınması son derece mantıklı göründüğü için saldırının sınırlı olma ihtimali daha gerçekçi. ABD dahi savaşa çok taraf değil. İran kesinlikle böyle bir savaş istemiyor. Zaten bunu İran açıkça da söyledi. Biliyorsunuz New York ziyaretinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmek üzere gitmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeshkian orada bunu dillendirmişti. Gazetecilerle yaptığı basın toplantısında bunu dillendirdi. Ancak İsrail tüm acımasızlığıyla tam kapsamlı bir saldırı da yapabilir. Tam anlamıyla nerelere hedef alabilir birlikte bakalım. Kapsamlı bir saldırıda İsrail'in ilk hedefi Rusya'nın uyarısına inat, İran'ın hem füze hem de insansız hava araçları altyapısı olabilir. Çünkü İran'ın sahip olduğu füzelerin gücü İsrail için ciddi bir caydırıcılık kapasitesine sahip. İran bu füzelere haklı olarak güveniyor. Güçlendirilmiş yeraltı tesislerinde tutulan bu füzelerin hedef alınması İsrail için olabilir bir durum. İsrail daha önce 2023'te İsfahan'daki bir silah fabrikasını vurmuştu. Buna rağmen füzeyle insansız hava aracı depolarını vurması yine de kolay değil. Çünkü İran bu tesisleri ya da depoları çoğu Rus yapımı S-300 ile yerli üretim Bavar 373 gibi sofistike hava savunma sistemleriyle koruyor. Yani buraların konvansiyonel hava saldırılarıyla imha edilmeleri zor. Hizbullah, İran'ın çoğu İsrail'in derinliklerine kadar gidebilecek 150 binden fazla füzeye sahip olduğunu söylüyor. Bu da İran'a yapılacak bir saldırıda İsrail'in karşısına çıkabilecek bir kuvvet. İran'ın ekonomisini petrol satışları ayakta tutuyor. Kark petrol istasyonu ile Abadan petrol rafinerisi ekonomiyi hayatta tutan tesisler. İran'ın çoğu Çin'e olmak üzere ham petrol ihracatının yaklaşık %90'ı Basra Körfezi'ndeki Kark petrol terminali tarafından geçiyor. İsrail bu tesisleri hedef alabilir. Buraların hedef alınması ise İran'ın askeri operasyonlarıyla füze programlarına harcayacağı parayı bulamaması anlamına gelir. Eli kulağında denilen saldırı gerçekleşirse İsrail'in nereleri hedefleyeceğini, sonucunda ne olduğunu anlarız. İran'ın içindeki karışıklıklarla birlikte tüm bu olasılıklar bölgeyi etkileyecek. Pehlevi'nin darbe imalı açıklamaları, Netanyahu'nun İran halkına kucak açması, İsrail'in saldırı ihtimalleri hepsi İran için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu işin sonunda İran bedel ödeyecek mi? İzleyeceğiz. Peki İsrail İran'a saldırırsa nereleri vurabilir? Şimdi bu saldırının sınırlı olacağını, nükleer ya da petrol tesislerini hedeflemeyeceğini ileri sürenler var. İsrail'in İran'ın tepkisini daha da artıracak bir saldırıdan kaçınması son derece mantıklı göründüğü için saldırının sınırlı olma ihtimali daha gerçekçi. ABD dahi savaşa çok taraf değil.